Bölüm 636, 9. Ordu. Diğer ırklarla savaş söz konusu olduğunda, sanal evren şirketinin yöntemlerinde acımasız olması garip değil. Lo Feng ekrandaki ayrıntılara baktı. Sorun şuydu, sanal evren şirketinin ayrıntılı araştırması, Ganu Evren ülkesinin kraliyet ailesinin Rüya Yeraltı Dünyası İmparatorluğu'nun, Yaohai ailesinin baş atası Yaohai ve öğrencisi Jeffrey'nin, iki ölümsüzün ruhlarının istila edildiğini doğruladı ve böcek klanının savaşçıları tarafından kontrol ediliyor. Şu anda, iki ölümsüz zaten böcek klanının uşakları olmuştu. Yaohai ailesinin tamamı böcek klanı tarafından kullanılıyordu, 3,22 milyon yıldır gizlice istila ettiler. Yaohai ailesi savaşlarda hain olurken insanlık adına büyük kayıplar yaşandı. Görev hedefleri, Yaohai ailesinin şüphelileri, onun komutası altında gizlice kontrol edilen 18 elit örgüt, toplam 1,200 milyon insan, ölümsüz Yaohai ve Jeffrey ile birlikte hepsini öldürün. Hedeflerin güçlü yönleri ayrıntılı olarak. 1. Yaohai ve Jeffrey Ganu Evren ülkesinin normal ölümsüzleridir. Böcek klanının ruh kılavuzlarını aldıktan sonra güçleri büyük ölçüde arttı. Yaohai artık resmi seviyedeki bir ölümsüzün gücüne sahip ve Jeffrey daha yüksek seviyeli bir generalin gücüne sahip. 2. Normal 1,200 milyon üye, toplam 39 sektör lordu, 812 alan lordu, 91.256 evren seviyesi, yıldız gezgini sayısı ve yıldız seviyeleri doğrulanmadı. Misyon hedefleri. 1. Yaohai'yi öldür, resmi seviye ölümsüz, tamamlandığında puanlar %20 artacak, başarısızlıkta %20 puan düşülecektir. 2. Jeffrey'i öldür, üst ölümsüz general, tamamlandığında puanlar %10 artacak, başarısızlıkta %10 puan düşülecektir. 3. 1,200 milyonun tamamını öldürün, tamamlama puanları %15 artıracaktır. Eğer biri hayatta kalsa bile, görev başarısızlıkla sonuçlanır, başarısızlığa ceza verilmez. 4. Hedef Gesili'yi kişisel olarak öldürün, sektör lordu seviye 1, tamamlandığında puanlar %10 artacaktır. Başarısızlık durumunda ceza yoktur. Hedef Biao Aifu'yu, sektör lordu seviye 1, kişisel olarak öldürün, tamamlandığında puanlar %10 artacaktır. Başarısızlık durumunda ceza yoktur. Hedef Tanbulin'i, sektör lordu seviye 2, kişisel olarak öldürün, tamamlandığında puanlar %15 artacaktır. Başarısızlık durumunda ceza yoktur. Hedef Biaolini'yi, sektör lordu seviye 3, kişisel olarak öldürün, tamamlandığında puanlar %20 artacaktır. Başarısızlık durumunda ceza yoktur. Kullanabileceğiniz kaynaklar. 1. Ganu Evren ülkesinin 9. ordusu, kolektif ordu. 2. Haliç yarışı pagoda filosu. 3. Sanal evren şirketinin bilgi sistemi. Görev süresi sınırı, 1 yıl, zaman çerçevesi içinde tamamlanmayan herhangi bir görev başarısızlık olarak kabul edilecektir. Görev ödülleri, toplam tamamlama 200.000 puan, son puanlar verilir. Görevi kabul eden kişi, Lo Feng. Ne kadar uzun bir giriş. Lo Feng masasına oturdu ve dizüstü bilgisayar ekranına bakarak gülümsedi. Sanal evren hiçbir zaman işleri kişisel olarak yapmama izin vermez. Eğer kişisel olarak resmi seviyede bir ölümsüzü öldürmemi istiyorlarsa, hemen pes etsem iyi olur. Haliç yarışı pagoda filosu mu? Baba Lo Feng'in omzundan ekrana baktı. Görevin detayları çok uzundu. En temel parçaların dışında, altın boynuzlu yarış pagoda filosunun yanı sıra 9. ordunun tanıtımları da devam ediyordu. Bu sefer 1,200 milyon insanı öldürmem gerekiyor. Bunu kesinlikle tek başıma yapamam, kimseyi kaçırmamak daha da zor olur. Lo Feng ciddi bir şekilde konuştu. 9. Ordunun içeri girmesine izin vermek güzel olacak ve iki ölümsüze karşı onları yenmek kolay olacak ama onları öldürmek son derece zor olacak. Bunu yapmak için pagoda filosuna ihtiyacım olacak. 9. ordu çok güçlüydü. Pagoda filosu ölümsüzlerin daha da zirvedeki gücüydü. Gecikemem, bugün Haliç ırkıyla tanışmak için Rüya Yeraltı Dünyası İmparatorluğu'nun Kızıl Şafak gezegenine doğru yola çıkmaya hazırlanacağım. Lo Feng vurguladı. O gün Lo Feng, ölümsüz Dylan ve 5 sektör lorduyla birlikte Yunmo gezegen gemisiyle dünyayı terk etmeden önce, ebeveynleri ve erkek kardeşiyle birlikte karısına ve çocuklarına haber verdi.
Yunmo gezegen gemisi karanlık evrende ışık hızının 50 katı hızla uçtu. Kontrol odasının içinde Lo Feng ve Dylan içeride oturuyordu. Dylan, senin tecrübene dayanarak bu görevde en yüksek puanı nasıl alabilirim? En iyisi %100 almak. Lo Feng, siyah cübbeli kel Dylan'a deneyim ve perspektif açısından baktı. Dylan'la karşılaştırıldığında solgun görünüyordu ve ilk görevini ertelemeye cesaret edemiyordu. Bu görevin 4 bölümünden diye vurguladı Dylan, en zahmetli olanı 1,2 milyon hedefi öldürmek. Sonuçta o kadar çok hedef var ki, bir hamle yaptığınız anda bu, hedef gruplarının çılgınca kaçmasına neden olur. 1,2 milyon kişi evrende deli gibi kaçarken, hepsini temiz bir şekilde öldürmek gerçekten hiç de gerçekçi değil. Lo Feng başını salladı. Geniş evrende rastgele köşelerde saklanmak onları bulmayı zorlaştırır. Dolayısıyla 4 görevden 1,2 milyon hedefi öldürme konusunda son derece dikkatli olmalıyız. Dylan, eğer hareket etmezsek, herkes hareket etmemeli, hareket ettiğimiz anda yıldırım gibi olmalı, 1,2 milyonu kısa sürede katletmeliyiz dedi. Anlaşıldı. Lo Feng başını salladı. Ve iki ölümsüz Yaohai ve Jeffrey'i öldürmek de tehlikeyi beraberinde getiriyor. Dylan kaşlarını çattı, bakışları soğuktu, herhangi bir ölümsüzü öldürmek son derece zordur, hele resmi düzeydeki bir ölümsüzü ve herhangi bir bilgi sızdırıldığı ve herhangi biri Tanrı ülkelerine ışınlanarak kaçtığı anda, anında çok uzak bir yere seyahat edebilirler evrende onları bulmak imkansız olacak. Lo Feng başını salladı. Bu konuda dikkatsiz olamazlardı. Yaohai, Jeffrey'i öldürmek gibi 4 görevden başarısızlık kesintilerle sonuçlanacaktır. Dylan şunu vurguladı, başarısızlık sadece tamamlanamamak anlamına gelmez, hatta genel olarak daha az puan alınmasıyla da sonuçlanabilir. Lo Feng başını salladı. Diğer 2 görevi de tamamlamış olsaydı, art arda 4 sektör lordunu kişisel olarak öldürerek %55'lik tamamlama elde etti. Ayrıca 1,2 milyon hedefi tamamen katletti ve %15'lik ilaveyi elde etti. Ancak 2 ölümsüzü öldürmediği an, bu, tamamlamasında %30'luk bir kesinti anlamına gelirdi, sonunda geride yalnızca %40'lık bir tamamlanmışlık kalır. Son olarak kişisel öldürme görevleri. Dylan gülümsedi, aslında bu 4 sektör lordu sanal evren şirketi için önemli değil ama onların gücünüzü ve yeteneklerinizi test etmeniz için size iyi bir şans verecek. Lo Feng başını salladı. 4 sektör lordu, 2 sektör lordu seviye 1, 1 sektör lordu seviye 2 ve sonuncusu seviye 3. 9. seviyedeki bir etki alanı lordunun bu sektör lordlarını öldürmesine izin vermek, yalnızca sanal evren şirketi böyle bir şeyi ayarlayabilir. Ve bu cinayetlerin tamamlanma oranı oldukça yüksek, 4'ünün tamamını öldürmek size %55 kazandırır. Hatta 2 ölümsüzü öldürmekten bile daha yüksek. Dylan güldü. Lo Feng ya da Dylan olsun. Sanal evren şirketinin 1,2 milyon kişiyi katletme talebi karşısında sadece şaşırdılar ama adaletsizlik veya memnuniyetsizlik duygusu da taşımadılar. Çünkü Lo Feng ve Dylan, birinin anıları miras kalmıştı, diğeri ise uzun süre yaşamış güçlü bir varlıktı, dolayısıyla ikisi, geniş evrendeki ırk savaşlarının ne kadar acımasız olduğu konusunda açıktı. İnsanlığın bölgelerinde açığa çıkan veya ortaya çıkan, kaçmanın hiçbir yolu olmayan diğer güçlü ırklardan birkaçı bile, trilyonlarca insanın ölmesiyle sonuçlanabilecek çılgın bir katliama girişeceklerdi. Buradan, birinin insanlığa ihanet ettiği, diğer ırklar için bir şeyler yaptığı yargısına varıldığı an, anında ölüm cezasına çarptırılacaktı. Majesteleri, Yunmo gezegen gemisinin hızıyla buradan Kızıl Şafak gezegenine gitmek 16 gün sürecek. Dylan gülümsedi, majesteleri dinlenmeli. Lo Feng başını salladı ve dinlenme odasına döndü. Geri döndüğünde sanal evren ağına bir bilinç dizisi gönderdi ve Ametist adasına girdi. Sanal evren, Ametist adası. Tamamen ametistten yapılmış bu inanılmaz güzel ada, Ganu departmanının ofisiydi. Elçi. Lo Feng görkemli ana sarayın içinde yürürken onu gören alan lordları, sektör lordları ve ölümsüzler saygıyla eğildiler. Bir süre sonra, bir resepsiyon salonuna geldi. Lo Feng, acele edin.
Mor Yıldırım yetkilisi tutkuyla bağırdı, 9. Ordu lideri bir süredir buradaydı. Ah! Lo Feng Mor Yıldırım memuruna gülümsedi ve birlikte salona doğru yürüdü. Geniş salonun içinde tamamen siyah taştan bir masa vardı, etrafında devasa tahtlar vardı. Tahtlarda şu anda 3 kişi oturuyordu, onlar. Altın tüylü memur, siyah yan yetkili ve tamamen yeşil zırhla kaplı uzun ve zayıf bir adam. Bu uzun boylu ve sıska adam yaklaşık 8 metre boyundaydı, derisi çelik rengindeydi, bakışları soğuktu ve dudakları mordu. Orada otururken bile korkunç bir enerji yayıyordu, sanki tamamen sonsuz yıldırımdan yapılmış gibiydi, kimse yaklaşamıyordu. Ve arkasında bir ölümsüzler bulanıklığı vardı. İlk bakışta en az 100 tane vardı. 9. Ordu Komutanı mı? Lo Feng gülümsedi ve yürüdü. Elçi. Uzun boylu ve sıska adam tahttan indi ve ona doğru yürürken gülümsedi. İkisi birbirlerine bakıp gülümsediler. Sanal Evren şirketinin emrine göre, Ganu Evreni ülkesinin 9. ordusundaki milyon askerimiz sizin komutanız altında olacak. Uzun boylu ve sıska adam ciddi bir şekilde konuştu, sesi birbirine çarpan iki çelik parçası gibiydi. İtaat yok, hepimiz Sanal Evren şirketi ve insanlık için savaşıyoruz. Lo Feng gülümsedi. Uzun boylu ve sıska adam bunu duyunca gülümsemeden edemedi. Sonuçta, resmi seviyede bir ölümsüzdü ve 9. Ordunun lideriydi, konumu son derece yüksekti, bu nedenle 9. seviye bir alan lordu serseri altında olacağını duyduğunda, içten içe biraz mutsuzdu. Ancak Lo Feng'in sözlerini duyduktan sonra, büyük statüye sahip resmi seviyedeki bir ölümsüz olarak hak ettiği saygıyı korudu. Lo Feng. Siyah cübbeli kadın gülümsedi, size 9. ordunun basit bir tanıtımını yapayım. Lo Feng dikkatle dinledi. 9. orduya 9. kolektif ordu da denir, 100 gruptan oluşur. Siyah cübbeli bayan, her grupta bir ölümsüz, 100 sektör lordu, 1000 etki alanı lordu ve 10.000 evren seviyesi vardır. 9. ordunun tamamında 1 milyonun üzerinde asker vardır. Lo Feng başını salladı. Dışarıdaki savaşlara giden her orduda en az 10.000 kişi vardı. Ve Lo Feng'in muhafız ekibi bir ölümsüz, 10 sektör lordu, 100 alan lordu ve 1000 evren seviyesinden oluşuyordu, normal bir ordunun yalnızca 1/10 kadardı. Çoğunlukla sadece bir koruma ekibinden oluşuyordu ama son derece önemliydi. Dolayısıyla ekip içindeki sektör lordlarının hepsi zirvedeki sektör lordlarıydı ve hepsi menşe kanunları tarafından tanınıyordu. Ve savaşa giden normal ordular o kadar da abartılı değildi. 100 sektör lordundan oluşan bir orduda muhtemelen sadece birkaçı zirve seviyede olacak ve kanunlar tarafından tanınacaktı. Bölüm sonu. Bölüm 637, Altın Boynuz Yarışı. Ganu evreninin ordusu 100 gruptan oluşuyordu, askerlerin sayısı 100 milyondan fazlaydı. Gerçekte, bu kadar büyük bir ordu, evren ülkesi için hiç de büyük bir sorun değildi. Öncelikle, yalnızca Ganu evren ülkesi 100 milyonun üzerinde galaksiye sahipti, doğal olarak büyüse bile, bir galaksi, bir evren üretebiliyordu seviye. Dahası, sektör lordları, alan lordları çoktu, Ganu dojosu tüm ülkeye yayılmıştı. Rehberlik ile, Ganu evren ülkesinin evren seviyeleri ortalama olarak galaksi başına onun üzerine çıkacak ve toplamda 1 milyarın üzerine çıkacak. Bununla, 100 milyondan fazla evren seviyesindeki savaşçı gerçekten de çok ağır değildi ve evren ülkesi bu sayıları sürekli olarak yenileyecek kadar yeterli yeni kana sahipti. Lo Feng, 9. ordunun lideri Sanal Evren şirketimizdendir ve aynı zamanda çekirdek üyelerimizden biridir. Siyah cübbeli kadın tanıştırdı. Korkarım sizi bir süre rahatsız edeceğim, lider. Lo Feng gülümsedi. Sorun değil. Uzun boylu ve sıska adam siyah cübbeli kadına baktı, ben de Ganu departmanının ordu departmanındayım, eğer elçinin herhangi bir sorun varsa, sadece emri verin, sorun yok. Lo Feng bu uzun boylu ve sıska adamın arkasındaki ölümsüzler grubuna baktı. Uzun ve sıska adam bunu gördü ve ciddi bir şekilde şöyle dedi, bunlar 9. ordumun 100 komutanı, bazıları Sanal Evren şirketinden,
Diğerleri ise Ganu evren ülkesinden geliyor. Lo Feng başını salladı. Postanın ayrıntılarına göre, Ganu evreni ülke ordusunun kaptanı olarak 10.000'den fazla ölümsüz vardı ve bu ölümsüzler, yarısı sanal evren şirketinden ve diğer yarısı da Ganu evreni ülkesindendi, ordu içinde eşit olarak karıştırılmışlardı. Nokta. Ordunun tekel altına alınmayacağını garanti ediyordu. Daha ne? Ganu evren ülkesi de sanal evren şirketine bulaşmaya cesaret edemedi. Elçi, bu görevi yerine getirmek için 9. ordumuzdan ne istiyorsunuz? Uzun ve sıska adam Lo Feng'e baktı. Acele etmeyin, görevin ayrıntılarını çok yakında size göndereceğim. Lo Feng dedi. Ha ha ha, o zaman emrini bekleyeceğim. Adam gülümsedi. Bu toplantıdan önce 9. ordunun görev hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Görevin tamamen gizli tutulması gerekiyordu. Lo Feng'in planına göre, son hareket sırasında bile 9. orduya tüm planları anlatamadı. Sonuçta 9. ordu onun kullanabileceği bir kaynaktan, bir piyondan başka bir şey değildi. Zaman geçtikçe Lo Feng, öldürmek zorunda olduğu 1,2 milyonla ilgili tüm ayrıntıları doğrulamak için sanal evren ağını ve şirketin bilgi sistemini kullandı. Daha sonra hızla bir savaş planı yaptı. 1,2 milyonun bilgilerinin ve nerede olduklarının 9. ordunun komutanına aktarılması. Emir verildiği anda aşağıya inip hepsini yakalamak zorunda kaldılar. Hiçbirinin kalmaması için bunu yapmaları gerekiyordu. Tam bir katliam. Bir sonraki adım, Haliç yarışı pagoda filosuyla temasa geçmekti. Lo Feng, sanal evrenin Yuxiang Dağı'nın ilk bölgesinde oturuyordu, kendi çalışma odasında, dizüstü bilgisayarının ekranında büyük miktarda bilgi gördü. Bunların hepsi filo ile ilgili bilgilerdi. Altın boynuzlu canavarın ismine çok benzeyen altın boynuz klanı. Lo Feng gülümsedi. Babata dudaklarını tıklattı, altın boynuzlu canavar, kan ve etten oluşan yaşam formlarının uzay canavarlarından biridir. Bu altın boynuz ırkı, etten ve kandan oluşan yaşam formuna bile ait değil. Evrende birçok farklı yaşam formu bölümü vardı, et ve kan, metal, yapay zeka, enerji, bitki, taş. Bazıları aynı gruba ait olsa bile görünüşleri, vücut yapıları vesaire yine de büyük farklılıklar gösterirdi. Taş yaşam formları gibi bazıları taşa, bazıları dağlara, bazıları devasa taşlara benziyordu, bazılarının yüzeyinde neredeyse hiç taş izi yoktu, ilk bakışta insan bile görünebilir, bazıları başka etlere benziyordu ve kan canavarları, yalnızca vücutlarının iç yapısı farklıydı. Ne tuhaf bir ırk. Lo Feng ayrıntılı açıklamaya baktı ve şok oldu, altın boynuz ırkı, taş yaşam formlarından birine ait, insanların Puley ırkına benziyorlar, yüzeyden bakıldığında farkı bile göremiyorsunuz. Gerçekte çamur, lastik yiyorlar, dışkıları bile kristal çıkıyor. Babata küçümseyerek, vücutlarını kesip açsanız bile, bazı alaşımları kesip açmış gibi olursunuz. İç organlar şöyle dursun, kan izi bile kalmayacak, çünkü nefes almaya ihtiyaçları yok. Lo Feng başını salladı. Altın boynuz ırkı, evrendeki trilyonlarca ırkın normal seviyedeki bir ırkına aittir. Babata küçümseyerek şöyle dedi, çok zayıflar ve çok büyük bir nüfusa sahipler, dolayısıyla daha büyük bir bölgeye ihtiyaçları var. Evrende kendi başlarına bunu başaramadıktan sonra insanlığa güvendiler ve insanlığın itaatkar bir ırkı haline geldiler. Zirve yarışlarından biri. Evren ırklara, zirve ırklara, güçlü ırklara, normal ırklara ve zayıf ırklara ayrılabilir. Alev tanrısı ırkı daha önce güçlü ırklara aitti. Altın boynuz yarışı sadece normal bir yarıştı. Hiç de zayıf değil, yarışta birçok kabile var, onlar tarafından gönderilen herhangi bir takımda zaten imparator seviyesinde bir ölümsüz ve 7 resmi seviyede ölümsüz var. Lo Feng bağırdı, eğer bir kabile bu kadar güçlüyse, tüm ırk korkunç olmalı. Zayıf dediğimde insanlıkla karşılaştırılıyor. Babata tersledi, ne olursa olsun bunun hala bir yarış olduğunu anlamalısın. Evrendeki zayıf ırklar bile hafife alınamaz, aksi takdirde evrende hayatta kalamazlardı bile. Diğer güçlü ırklar tarafından uzun süre yutulurlardı. Babata şöyle dedi, tahmin ettiğim kadarıyla bu altın boynuz ırkında, imparator düzeyinde en az 100 ölümsüz var. Muhtemelen 2 ila 3 evren ülkesi düzeyinde savaşçıları var.
Ganu evren ülkesine hükmetmek sorun olmaz. Lo Feng başını salladı. Sahip oldukları bilgilere göre altın boynuz ırkı, Ganu evreni ülkesine hükmetmeyi gerçekten kolay bulacaktı. Fakat, insanlığın zirve gücü aslında 5 güçte toplanmıştı. Yalnızca sanal evren şirketinin gücü. İlk evrendekiler gibi. Blood River dünyasını kolayca yok edebilirler. Kolayca bütün bir alanı yaratın. İnsanlığın gücü gerçekten derin ve anlaşılmazdı. Elbette insanlığa hizmet ediyorlar. Babata, kirli ve tehlikeli işleri onlara bırakın. İyi işleri kendimize bırakıyoruz. Lo Feng gülümsedi, içten içe şok oldu. Evrende hayatta kalmak gerçekten de kolay değildi. Altın boynuz ırkı sahip oldukları güçle ancak insanlığa hizmet edebilir, hayatlarını insanlığa satabilir, gelişmek için ihtiyaç duydukları kaynakları elde edebilirdi. Fena sayılmıyorlar, bazı zayıf ırklar insanlığa boyun eğmez bile. Babata küçümseyerek, hemen yakalanıp köle olarak satılıyorlar dedi. Lo Feng başını salladı. Bir şey düşündü. Kendisi, evrenin insanlığı için bir destek direği olmalıdır. 1008 evren ülkesindeki sayısız insanlığın sınırları içinde barışçıl yaşamlar sürmesine izin vermek. Yunmo gezegen gemisi hala karanlık evrende Kızıl Şafak gezegenine doğru ilerlerken, güçlü küçük bir ekip çoktan oraya ulaşmıştı. Kızıl Şafak gezegeni, sanal evren şirketinin istasyonlarından birinde yer alan, çok normal bir yaşam gezegeni. Lüks, tamamen altın bir sarayın içinde. İçeriye 9 savaşçı dağılmıştı, derileri yeşildi ve alınlarında altın işaretler vardı, önlerine serilen tabakların hepsinin kimyasal bileşikleri veya altın malzemeleri vardı. Kaçha. Altın zırhlı gençlerden biri altın metali kaldırdı ve yuttu ve şöyle iltifat etti, tadı güzel, bu alaşımın tadı enfes. Herkes lütfen bilgilere baksın. Yaşlı bir ses yankılandı. En üstte oturan, tamamen altın zırhla kaplı, sadece bir çift yaşlı gözü açığa çıkaran yaşlı bir varlıktı, bu, bize atadıkları insanların lideri, aynı zamanda emir almamız gereken kişi. Kasna, daha sonra yiyebilirsin. Önce bilgilere bak. Evet öğretmenim. Zırhlı genç başını salladı. Diğer 7 ölümsüzün tümü yansıtılan ekrana ve onun detaylarına baktı. Lo Feng mi? Zırhlı genç mırıldandı, dünya gezegeninin yerlilerinden bir genç, sanal evren şirketi deha yarışmasına yıldız seviyesinde katıldı, şok edici bir güç, sonunda sayısız mutlak dahi arasında ilk 10'a girdi ve mutlak başlangıç bölgesine girdi. Hayır, öğretmen, bu serseri oldukça güçlü. Okumaya devam et. Yaşlı adam emretti. Ah! Zırhlı genç itaatkar bir şekilde devam etti. W.A. Geniş gözlerle baktı, aslında birinci eleme savaşlarında ilk bölgeye girmeyi başardı, 10.000 çağın mutlak dehası mı? Denetleyici elçi, 50 yıldır hiçbir haber almadan elçi olarak görev yapıyor. Herkes gördü. Yaşlı adam etrafına baktı ve sonunda gençliğe durdu, Kasna, seni buraya liderin emriyle getirdik, ancak sen sadece güçlü bir sektör lordusun, bu yüzden itaatkar bir şekilde dinle ve bize sorun çıkarma, anladın mı? Anladım öğretmenim. Zırhlı genç başını salladı, ancak bundan sonra gözleri etrafta dolaşmaya başladı. Yaşlı adam artık ona bakmadı, bunun yerine yüksek sesle şöyle dedi, elimizdeki bilgilere göre bu normal bir ilkel bölge dahası değil, gelişme hızı oldukça şok edici. İlkel bölgedeki sektör lordu dahileri arasında bile sanal evren şirketinde potansiyeli ilk birkaç arasında. Pagoda filosunun 7 ölümsüzü başını salladı. Irkın iç kurallarına göre, böylesine mutlak bir dahi eninde sonunda insanlığın üst kademesi olma şansına sahip olacak. Onunla iyi ilişkiler içinde olmalıyız. Altın zırhlı yaşlı adam, sesi bıçakların çarpışması gibi giderek ciddileşerek şöyle dedi, bu görev Lo Feng ile iyi anlaşmak için en iyi şansımız, altın boynuz ırkımızın hayatta kalabilmesi için üst sınıflarla karışmamız gerekiyor insanlığın kademesi ve gelecekteki üst kademeleri. Her şey, ırk için. Yarış için her şey. Zırhlı genç de dahil olmak üzere 7 ölümsüzün hepsi aynı anda söyledi. Yayılmanın tadını çıkarın. Altın zırhlı yaşlı adam şöyle dedi. Pagoda filosunun seçkin üyelerinin tümü,
Sanal Evren şirketinin kendileri için özel olarak sipariş ettiği alaşımın ve özel kimyasal bileşiklerin keyfini çıkararak mutlu bir şekilde gülmeye başladı. Bu bölümün sonu. Bölüm 638, Yastık Tedavisi. Günleri geçti. Kızıl Şafak gezegeninin dışındaki alan huzurluydu, aniden uzay dalgalandı ve kan renginde üçgen bir gemi ortaya çıktı. Majesteleri, önümüzdeki Kızıl Şafak gezegeni. Kontrol odasında Dylan ileriyi işaret etti. Lo Feng orada duruyordu. Yanında 5 sektör lordu muhafızı duruyordu. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Hadi gidip altın boynuz filosunun ölümsüzleriyle tanışalım. S.O.O. Yunmo gezegen gemisi hızla Kızıl Şafak gezegeninin atmosferine daldı. Gizleme sistemini etkinleştirdi ve kendisini gezegenin güvenlik sistemleri ve gezegenin insanları için görünmez hale getirdi. Çok geçmeden Sanal Evren şirketinin oradaki istasyonuna inmişti. Geniş villanın içinde 9 altın boynuz ırkı üyesi orada durup kan rengindeki üçgen gemiye baktılar. Bu, F sınıfı bir gemi. Zırhlı gencin gözleri parlıyordu, o kadar heyecanlıydı ki yeşil derisi gümüş ışık ipuçlarıyla parlıyordu ve tamamen hibrit bakır özü malzemesi olmalı. Böyle bir gemi, harcanan kaynak miktarı bu. Lo Feng, gerçek zengin bir lider. Altın boynuz pagoda filosunun 7 resmi seviyedeki ölümsüzlerinin hepsi beklentiyle bakıyordu. Sadece altın zırhlı yaşlı adam her şeye gülümsedi, bu sırada kaskını takmıyordu. Sıkı çalışın, imparator seviyesinde bir ölümsüzün gücüne sahip olduğunuzda, yarış sizin de kaliteli bir gemi edinmenize yardımcı olacaktır. Yaşlı adam 7 resmi seviyedeki ölümsüzlere baktı ve şöyle dedi. İtaatkar bir ırk olarak sahip oldukları kaynaklar doğal olarak insanlığınkinden çok uzaktı. İnsanlık, neredeyse tüm resmi seviyedeki ölümsüzlerin kendi F sınıfı gemileri vardı, imparator seviyelerine gelince, milyonlarca karışık element onlar için çok az şey ifade ediyordu. Altın boynuz yarışında ise durum farklıydı. Kendi ırkları içinde imparator seviyesinde ölümsüz güce sahip olanlar ancak o zaman bir F sınıfı gemi alabilirlerdi. Resmi seviyedeki ölümsüzlere gelince, çok az kişi böyle bir şerefe sahipti. Kabin kapısı açıldı. 9 altın boynuz klan üyesinin gözetimi altında, gümüş zırhlı siyah saçlı bir genç, siyah cübbeli ölümsüz muhafızını ve 5 sektör lordu muhafızını gemiden dışarı uçurarak yönetti. Bunun ardından devasa Yunmo gezegen gemisi gözden kayboldu. Altın boynuz ırkının pagoda filosunun büyüğü Sifan Qi ve ekibi, majesteleri elçiniz Lo Feng'i karşılıyor. Altın zırhlı yaşlı adam Lo Feng'e başını salladı, arkadaki 8 kişi selam verirken alnındaki altın işaret parladı, onların da altın işaretleri parladı. Kıdemli Sifan Qi, bu kadar nezakete gerek yok. Lo Feng gülümsedi ve yürüdü, bakışları diğer 8 kişinin üzerinde gezindi ve kaşlarını çattı. Kıdemli, neden fazladan bir kişi var? Majesteleri Lo Feng. Altın zırhlı yaşlı, cesur zırhlı genci işaret ederek gülümsedi. Bu benim takımımın kasnası, doğumundan bugüne kadar 100.000 yıldan fazla zaman geçti, yine de evinden hiç ayrılmadı. Evreni görmek ve daha fazlasını kazanmak için ekibimizi takip etti deneyimimiz, lütfen bu izinsiz giriş için bizi affedin. Lo Feng başını salladı ve gülümsedi ve zırhlı gence baktı, kasna, seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Zırhlı genç heyecanla doluydu, yeşil cildi gümüş ışıkla parlayarak şöyle dedi, majesteleri Lo Feng, sizinle tanıştığım için çok heyecanlı ve mutluyum, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Lo Feng hemen bu zırhlı gencin konuşma tarzının biraz aptalca olduğunu fark etti. Garip değil. Evrendeki etten kemikten canlılar, en güçlü yaşam formlarından biriydi. Çoğunlukla zekaları çok yüksek olduğu için. Bitki yaşam formları gibi, sektör lordu seviyesindeki bir bitki bile, normal bir insanın zihinsel hesaplama yetenekleriyle karşılaştırılamaz. Altın boynuz ırkı, taş bir yaşam formu olarak doğal olarak o kadar akıllı değiller, elbette alan lordu ve sektör lordu olarak zekaları normal bir insandan daha düşük olmayacaktır.
Sadece yaygın olarak kullanılan insan evreni dillerinden bazılarını öğrenmeleri ve daha fazla konuşmaları gerekiyordu, o zaman bu kadar aptal görünmezlerdi. Majesteleri Lo Feng, içeri girip görevin ayrıntılarını tartışalım. Altın zırhlı yaşlı adam şöyle dedi. Lo Feng başını salladı, yan yana salona doğru yürüdüler, Dylan ve diğer 7 resmi seviyedeki ölümsüzlerin hepsi yan yana yürüyüp içeri girdiler. Salonun içinde. Lo Feng diğer ölümsüzlerin yanına oturdu, önündeki altın boynuz zırhına baktı, hepsi insana yakın görünüyordu, ancak dikkatli bir gözlemle insan fark edebilirdi, farklılıkları vardı. Sesleri gibi, metalin birbirine çarpması gibiydi. Sanal Evren şirketinin bize gönderdiği göreve göre, bu sefer 2 ölümsüzle uğraşmamız gerekiyor. Yao adında bir resmi seviye ve Jeffrey adında başka bir üst seviye general. Altın zırhlı yaşlı adam gülümsedi, iç departmanımız bunu zaten tartıştı, resmi seviyedeki Yao Hai ile ilgilenmek için 3 resmi seviyedeki ölümsüzleri göndereceğiz. Ve üst seviyedeki General Jeffrey ile ilgilenmek için 4 resmi seviye daha göndereceğiz, kesinlikle kazandık kaçmalarına izin vermeyin, onları öldürmeyi kesinlikle başaracağız. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Sanal Evren şirketinin düzeni fena değildi, sonuçta 2000 imparator seviyesinde bir ölümsüzü bile vardı. Aslında başka çare yoktu. Bir ölümsüzü yenmek kolaydı, onu öldürmek zahmetliydi, çoğu zaman yalnızca ölümsüzü mühürleyebilir ya da koma durumuna sokabilirlerdi. Ve gerçekten de bir ölümsüzü öldürmek, onu yenmekten onlarca, yüzlerce kat daha zordu. Bu yüzden bu kadar büyük bir ekip göndermek zorunda kaldılar. Kıdemli Sifan Kuyo-i'nin düzenlemesine hiçbir itirazım yok. Lo Feng önündeki flonun 9 üyesine gülümsedi, eğer 2 ölümsüz hedef 2 ayrı konumdaysa bu planı uygulayacağız. Başka bir şey olursa uyum sağlamak zorunda kalacağız. Altın zırhlı yaşlı adam başını salladı. Açıkça söylemem gereken bir şey var, Lo Feng önündeki 9'a baktı, görevin tüm süreci boyunca hepinizin emirlerimi tamamen dinlemenizi istiyorum, bireysel bir hareket olmayacak. Bunu anlıyoruz, misyon en önemlisidir. Yaşlı adam başını salladı. Çok iyi. Lo Feng başını salladı, o halde şimdi gidiyoruz. Şimdi terk et? Zırhlı genç sordu. Bu, hemen altın zırhlı yaşlı adamın ve diğer 7 resmi seviyedeki ölümsüzün ona bakmasına neden oldu ve genç, zorla gülmeye çalışırken korkuttu. Gördüğüm kadarıyla klan üyeniz Kasina benim yanımda en iyisi olacaktır. Lo Feng gülümsedi, sonradan herhangi bir hata yapmak istemiyorum. Öğretmenimi takip etmek istiyorum. Zırhlı genç şunları söyledi. Sorun değil majesteleri Lo Feng. Altın zırhlı yaşlı adam gence soğuk bir bakış atarak onun başını eğmesine ve itaatkar bir şekilde dinlemesine neden oldu. Lo Feng ve grup hemen 2 evren gemisine ayrıldılar ve Red Dawn gezegeninden ayrılarak Dream Yeraltı Dünyası İmparatorluğu'nun başkent gezegenine doğru yola çıktılar. Yunmo gezegen gemisi ve Altın Boynuz Irkı'nın Pagoda filosunun gemisi birlikte ilerledi. Lo Feng, sanal evren ağına bir bilinç dizisi göndererek ilk bölgedeki kendi villasına ulaştı. Hedeflerin Yao Hai ve Jeffrey'in mevcut konumu hakkında doğru rapora ihtiyacım var. Lo Feng masasının önüne oturdu, ifadesi ciddiydi ve ekrana baktı, ekranda inanılmaz derecede güzel yeşim saçlı bir kadın vardı. Majesteleri Lo Feng, Jeffrey şu anda başkent gezegende, ancak Yao Hai, bunca zamandır ortaya çıkmadı, onun Tanrı ülkesinde olduğundan şüpheleniyoruz. Yeşim saçlı kadın saygıyla konuştu. Zırva. Lo Feng hemen kükredi, eğer onun Tanrı ülkesindeyse, onu nasıl öldürebiliriz? Onun Tanrı ülkesini bulamıyoruz ve o bunu inanılmaz derecede uzak bir yere ışınlanmak için kullanabilir. Şu anda bir nedene ihtiyacım yok, sadece ben sonuçlara ihtiyacım var. Bana doğru bir koordinat ve konum vermeni istiyorum. Aynı zamanda Yao Hai'nin o gezegende olduğunu garanti etmeni istiyorum. Yeşim saçlı kadın soğuk terlerin damladığını hissetti. Bilgi sisteminizin çok büyük ölçekte çalıştığını ve birçok sorumluluğu olduğunu, aynı anda birçok şey yaptığını biliyorum. Ancak şu andaki görevimde son derece önemli, eğer bir sonuç olmazsa. Lo Feng emretti, sizin beceriksizliğinizi merkeze yansıtmam ve meselelerle bizzat kendim ilgilenmem gerekirdi 3 gün, bu son 3 gün, bana doğru bir cevap vermek zorundasınız.
Evet majesteleri. Yeşim saçlı kadın saygıyla konuştu, başını kaldırmaya cesaret edemiyordu. Daha sonra hat kapatıldı. Lo Feng masasının önünde öfkeyle oturdu. Kızmayın, bu çok normal, sanal evren çok büyük bir güç, bilgi sistemi de çok büyük, aynı anda 1800 evren ülkesinin meseleleriyle ilgileniyor, diğer ırklar, suikastlar, casusluklar hakkında raporlar hazırlıyor, onlar diye mırıldandı Babata. Biliyorum. Lo Feng kayıtsızca söyledi. Görevin süresi 1 yıldı. Şirketin bilgi sistemleri departmanı doğal olarak bu limiti biliyordu, dolayısıyla başlangıçta çok fazla endişelenmeyeceklerdi. 1,200 milyon insan hakkında detaylı bilgileri kolayca toplayabildiler, ancak Tanrı ülkesinde saklanan ölümsüzlere gelince kontrol etmenin hiçbir yolu yoktu ve buna çok fazla enerji harcayamayacak kadar tembeldiler. Sadece süre sınırı içinde doğru konumu vermeleri gerekiyordu ve işlerini kaybetmeyeceklerdi. Lo Feng'in bunu tamamlayıp tamamlayamayacağına gelince, onları rahatsız edemezlerdi. Sanal Evren şirketinin bilgi sistemi yeteneği sayesinde Yaohai'yi bulamazlarsa onu dışarı çıkarabilirler, değil mi? Lo Feng soğuk bir şekilde gülümsedi, rastgele devasa bir ölümsüz toplantı düzenleyin ve toplu davetiyeler gönderin, ayrıca bunu Yaohai'ye de gönderin. Kendini göstermez mi? Birçok yolu var. Sadece onlar bunu yapmak konusunda isteksizler. 3 gün sonra, Lo Feng, altın boynuz yarışı Pagoda filo gemisiyle birlikte Yunmo gezegen gemisindeydi, hatta 9. Ordu'nun 30 devasa yıldızlar arası savaş gemisi bile vardı, hepsi Dream Yeraltı Dünyası İmparatorluğu'nun başkentinden yaklaşık 1200 ışık yılı uzakta, bir mineral gezegende durdu. Fırsat doğduğu anda, 1 saat bile sürmeden hızla evren transferini gerçekleştirecekler ve başkent gezegene inecekler. 9. Ordu'nun 30 yıldızlar arası savaş gemisi yalnızca 30 gruptan oluşuyordu. Bir resmi seviye ölümsüz, 30 ölümsüz general, 3000 sektör lordu, 30.000 alan lordu ve 300.000 evren seviyesi asker. Birçoğu önemli rakamlar olan 30 milyona yakını başkent gezegeninde olmak üzere 1,200 milyon hedef nedeniyle bu kadar çok kişiye ihtiyaç duyuldu. Bilgi sistemi henüz bana Yaohai'nin tam yerini vermedi. Lo Feng, Yunmo gezegen gemisinin kontrol odasında durdu, ıssız mineral gezegene baktı, gözleri öfkeliydi. Lo Feng, sanal evren şirketi bir çağrı talep etti, bu bilgi sistemi. Babata'nın sesi zihninde yankılanıyordu. Bu bölümün sonu. Bölüm 639, Ölümsüzleri avlamak. Kan kırmızısı üçgen gemi, ıssız bir mineral gezegenindeki bir dağda durdu. Bu gezegenin diğer bölgelerinde, altın boynuz yarışının Pagoda filosuna ait bir gemiyle birlikte 30 devasa yıldızlar arası savaş gemisi vardı, savaş gemilerinin merkezinde Yunmo gezegen gemisi yatıyordu. Yunmo gezegen gemisinin içindeki bir yemekhanede. Ne kadar bekleyeceğiz? Zırhlı genç yemeğini yerken sabırsız bir şekilde şöyle dedi, bilgi sistemi departmanı neden bize hedefimizin tam yerini vermedi, şu anda nerede olduğunu bile bilmiyoruz ve hareket etmemizin hiçbir yolu yok, değil mi? Öylece burada beklemek mi? Sessiz ol. Altın zırhlı yaşlı adam ona baktı. Siparişi bekleyin. Uzun boylu ve sıska 9. Ordu komutanı soğuk bir tavırla şöyle dedi, bilgi sistemi şikayetlerinizi umursamaz. Zırhlı genç somurttu. Ayak sesleri mi? 9. Ordu lideri ve altın zırhlı yaşlı adam aynı anda döndü. Hemen uzaktaki kabin kapısı otomatik olarak açıldı ve gümüş zırhlı bir Lo Feng gülümsedi ve içeri girdi, arkasında Dylan onu takip etti. Lo Feng'in gülümsemesine bakınca 9. Ordu ve yaşlı adam da gülümsemeden edemedi. İyi bir habere benziyor. Zırhlı genç de mırıldandı. Arkadaşlar. Lo Feng kaygısız bir şekilde gülümsedi, şu anda ölümsüz hedefimiz Yaohai, başkent gezegende bir tören düzenliyor. Haha, harika. Zırhlı genç heyecanla ayağa fırladı. Altın zırhlı yaşlı adam ve 9. Ordu komutanı ayağa kalktı. Bilgi sisteminin bu kadar verimli olmasını beklemiyordum. 9. Ordu lideri gülümsedi, yanındaki altın zırhlı yaşlı adam seslendi,
Muhtemelen majesteleri Lo Feng'i geciktirmeye cesaret edemedi. "Hadi gidelim, beni kontrol odasına kadar takip edin." Lo Feng emretti. Hemen. Lo Feng muhafızı Dylan'ı yönetiyordu. Pagoda filosunun lideri Sifan Kuo-i ile Kasma ve 9. Ordu lideri onu takip ediyordu. Tüm bu görevin liderlerinin hepsi Yunmo gezegen gemisinin kontrol odasında toplandı. "Kontrol odasında duruyorum." Lo Feng dışarıdaki ıssız maden gezegeninin manzarasına baktı ve soğuk bir şekilde şöyle dedi: "Pagoda filosu, 9. Ordu'nun 30 grubu, hedef Rüya Yeraltı Dünyası İmparatorluğu'nun başkenti gezegeni, yola çıkın." Evet. 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 Ekranda çok sayıda baş figür vardı, toplam 31 tanesi, bunlar 30 yıldızlar arası savaş gemisinin kaptanlarıydı. Gümbürtü. Yunmo gezegen gemisi ve Pagoda gemisi birbiri ardına ışık huzmeleri haline geldi ve hızla gökyüzüne doğru koştu. Gümbürtü. Toprak sarsıldı. Uzunluğu 10 kilometreyi aşan 30 devasa yıldızlar arası savaş gemisi yavaş yavaş gökyüzüne yükseldi, hızları arttı ve sonunda uzaya doğru uçan 30 kayan yıldız haline geldi. Lo Feng, ekibi karanlık evrende hızlı bir şekilde başkent gezegene doğru yönlendirirken, bu lüks bir sahneydi. Başkent gezegeni her zaman iş dünyasının ve ekonominin merkezi olmuş, evren ülkesinin üst kademesini bir araya toplamıştı. Ve bugün çok büyük ve son derece görkemli bir tören yapılıyordu. Davet edilenler Rüya Yeraltı Dünyası İmparatorluğu'nun en yüksek rütbeli insanlarıydı. İkinci prenses, imparatorluğumuzun ölümsüzünün Ganu evren ülkesindeki büyük bir insan olduğunu duydum. Mor bir elbise giymiş, şarap kadehini kaldıran güzel bir bayan köşede yeşili saçlı başka bir güzel bayanla yumuşak bir şekilde sohbet ediyordu. Bu nedenle başata bile onu bizzat karşılamaya geliyor. Başata, gelen kişi ölümsüz olmalı. Yeşili saçlı prensesin gözleri parladı, evren ülkesinden bir ölümsüz görmedim. Birazdan göreceksin prenses. Bayan gülümsedi. Yemekhane etkinlikle doluydu. İmparatorluğun çok daha önce gelen üst kademesi alçak sesle konuşuyordu, aralarında birkaç güzel kadın diğer gençlere bakıyordu. Bu tür üst kademe törenleri genellikle gençlerin eş bulmaları için en iyi şanstı. Başkent gezegenin dışında. Uzay dalgalanıyor gibiydi, önce üçgen kan renginde bir evren gemisi ortaya çıktı, hemen arkasından Pagoda gemisi ve son olarak da uzayda toplanan inanılmaz derecede büyük yıldızlar arası gemiler vardı. Majesteleri, burası Rüya Yeraltı Dünyası İmparatorluğu'nun başkenti. Dylan gülümsedi ve ileriyi işaret etti. Lo Feng de ileriye baktı. Uzaydan bakıldığında o Rüya Yeraltı Dünyası'nın başkenti sanki sisli kaplı gibi görünüyordu, üzerini koyu yeşil bir tabaka kaplamıştı. Ne güzel bir gezegen. Lo Feng yumuşak bir şekilde tamamladı, bugün savaş nedeniyle yok edilecek olması çok yazık. Bundan kaçınılamaz. Dylan vurguladı. Bu seferki hedefler resmi seviyedeki ölümsüz Yaohai ve üst seviyedeki genel ölümsüz olan Jeffrey'di. Bunlar tüm gezegeni kolaylıkla dalgalandırabilecek ölümsüzlerdi. Görev başladığı anda tüm gezegenin etkileneceğine şüphe yoktu. Kıdemli Sifan Kuo-i. Lo Feng bağırdı. Majesteleri. Pagoda filosunun kıdemlisi emri dikkatle dinledi. Bir süre sonra Yaohai ve Jeffrey'i öldürmek için ekibini getireceksin. Lo Feng usulca konuştu, umarım elinizden geldiğince normal sivillerin yaşamasına izin verirsiniz. Tabii ki, en büyük öncelik hava 2 ölümsüzü öldürmek. Anlaşıldı. Yaşlı Sifan Kuo-i başını salladı. Lo Feng uzaydaki güzel gezegene baktı, gözleri yavaşça odaklandı ve soğuk bir şekilde emir verdi. 9. Ordu, 30 grup, tüm başkentin etrafını sarsın. Görev başladığı anda kaçmaya çalışan tüm gemileri durdurun ve yok edin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Sürekli olarak 30 yanıt. Taşınmak. Lo Feng emretti. Yunmo gezegen gemisini çevreleyen devasa 30 yıldızlar arası savaş gemisi anında dağılmaya başladı, başkent gezegeni uzaydan kuşatmaya hazırlandı ve bölgedeki tüm giriş ve çıkış trafiğini engelleyebildi. Kıdemli Sifan Kuo-i, senin takımın da harekete geçmeli. Lo Feng, Sifan Kuo-i'ye baktı. Majesteleri, endişelenmeyin, Pagoda ekibimiz kesinlikle Yaohai ve Jeffrey'i öldürecek. Altın zırhlı yaşlı adamın gözleri son derece kendinden emindi. Unutmayın,
Yayın kanallarını sanal evren ağıyla açmalısınız. Lo Feng dedi. Senkronize yayın, bu, savaş görüntülerinin anında kaydedilmesine ve sanal evren ağına gönderilmesine olanak tanıyordu ve bu yayın biçimi, sanal evren sistemi tarafından kontrol edildiğinden, bunun sahtesini yapmanın bir yolu yoktu. Bu görevlerin ayrıntılı ilerleyişinin vesaire hepsinin senkronize yayında olması gerekiyordu. Anlaşıldı. Yaşlı adam başını salladı. Her şey senin sorumluluğunda, büyüğüm. Lo Feng yaşlı adama şöyle dedi, ikisini öldürmek bu görevin en önemli kısmı, eğer başarısız olursak büyük bir yarısını kaybederiz, kesinlikle kaçmalarına izin veremeyiz. Elder Sifan Kui, ben uzayda haberlerinizi bekliyorum. Hadi gidelim. Lo Feng altın zırhlı yaşlı adamın gidişini izledi. O bulanıklaştı ve hızla Yunmo gezegen gemisinden uçarak komşu pagoda gemisine girdi. O geminin içinde bir imparator seviyesinde ölümsüz ve 7 resmi seviyede ölümsüz vardı, hızla bir ışık huzmesi haline geldiler ve başkent gezegenin atmosferine doğru uçtular. Babata, savaş başladığı anda, uzun mesafeli yayına başla, savaşın sürecini görmem gerekiyor. Lo Feng dedi. Sorun değil. Sanal Evren şirketi buradaki sistemlerin çoğunu çok iyi bir şekilde yükseltmiş, gezegene çok yakınız, tamamen tarama menzilindeyiz. Babata ekrandan heyecanla bağırdı. Unutmayın, taramaya yalnızca savaş başladığında başlayın, yoksa onları çok erken uyarırız. Anlaşıldı. Lo Feng, gezegenin etrafında dönen 30 ay gibi 30 yıldızlar arası savaş gemisiyle birlikte o huzurlu güzel gezegene baktı. Başladı. Lo Feng derin bir nefes aldı. Tören salonu içerisinde. Tanrı lideri burada. Büyük tören salonunda güçlü bir ses yankılandı. Başlangıçta şiddetli tartışmalarla dolu olan salon anında sustu. Kraliyet elitleri ve üst kademeler, Rüya Yeraltı Dünyası İmparatorluğu'nun tüm seçkin insanları, hepsi sabırla beklerken inanılmaz derecede alçak gönüllü ve saygılı hale geldi. Salonun kapısından 3 silüet girdi. Biçimsiz, ölümsüz bir yasa dalgası, tüm sektör lordlarının, alan lordlarının, evren seviyelerinin ve diğer birçok normal insanın baskıyı hissetmesine neden oldu. Selamlar Tanrı Lider. Bundan sonra ilk olarak bir sektör lordu yere diz çöktü. Salondaki herkes anında diz çöktü ve yüksek sesle bağırdı, "Selamlar Tanrı Lider." Sesi tüm salonda yankılandı. Sahnede herkesin önünde duran, ilk bakışta yeşil zırhlı, yakışıklı, normal görünümlü bir çocuktu, alnının içine gömülü tuhaf bir kristal vardı, bu görünüşte basit bir genç, Rüya Yeraltı Dünyası İmparatorluğu'nda imparatorluğu açan imparator, baş atası Yao'ydu. Selam. O, Yao'yu. Rüya Yeraltı Dünyası İmparatorluğu'ndaki en büyük güce sahipti. Bugün çok mutluyum. Yao'yu gülümsedi, sesi herkesin kulaklarında yankılanıyordu, diğer iki ölümsüz onun yanında duruyordu, bunlardan biri uzun boylu ve sağlamdı ve sivri kafalıydı, o bu imparatorluğun 2 numaralı kişisiydi, Yao'nun müridi, ölümsüz Jeffrey. Diğer tarafta, koyu altın sarısı uzun bir elbise giymiş, beyaz saçlı, uzun karla kaplı, neredeyse parlak bir güneş gibi gülümsüyor. Çünkü evren ülkesinin Lord Longyear bizim rüya yeraltı dünyamıza geldi. Yao'nun sesi aniden kesildi. Kaşlarını çattı. Jeffrey ve o beyaz saçlı ölümsüz bile kaşlarını çattı, yukarı baktılar çünkü 3 ölümsüz güçlü tanrı enerjisinin yanlarından geçip gittiğini hissedebiliyordu, bu inanılmaz derecede saygısız bir şeydi. Salonda toplanan üst kademe üyelerin hepsi şüpheyle yukarı baktı. Haha, ne kadar kalabalık bir tören. Hehe, insanlar gerçekten nasıl keyif alınacağını biliyor. Evet, sahnedeki küçük bebeğe bakın. Haha. Camın çizilmesine benzeyen farklı türdeki sesler salonda yankılandı ve birçoğunun kulaklarına tıkamaktan kendini alamamasına neden oldu bu bölümün sonu. Bölüm 640, Ölümsüz Savaş. Yeşim zırhlı genç Yao'nun bakışları altın rengine döndü ve "Küstahlık!" diye bağırdı. Gümbürtü. Etrafından sesinden çok daha güçlü dalgalar yükseldi, ölümsüz bir güçle anında onunla konuşan düşmanlara doğru koştu.
Yaohai'nin gücüyle havada yüzen 3 güçlü yasa enerjisini kolayca keşfetti. Bunlar 3 ölümsüzdü. Neler oluyor? Beyaz saçlı yaşlı adam kaşlarını çattı. Düşmanlar. Yeşim zırhlı genç şöyle konuştu. 3 tanesi çok güçlü, ancak kendilerini insan gibi hissetmiyorlar. Diğer ırkların istilası mı? Beyaz saçlı yaşlı adam öfkelenmeye başladı. HMPHM, onları halletmemi izle, insanlığın bölgelerini istila etmeye cesaret edenler intihar ediyor. Yao soğuk bir şekilde gülümsedi, anında bir yeşil ışık huzmesine dönüştü ve salonun çatısını deldi. Çatı sanki hiçbir şeymiş gibi anında parçalandı. O yeşil ışık çatıyı delip geçerken tamamen siyah bir balyoz altın renginde parladı ve aniden yeşil ışığın önünde belirdi. Ah! Yeşil zırhlı genç Yaohai'nin ifadesi büyük ölçüde değişti. Düşmanın çoktan onun önüne koştuğunun farkına bile varmadı. Aniden önünde beliren bu devasa balyoz etrafındaki tüm alanı tamamen sıkıştırmış, sanki tüm ülkeymiş gibi hissettiriyordu ve gökler onun üzerine çöküyordu. Bu güçlü baskı Yaohai'nin onu engelleme konusunda kendine güveni kalmamasına neden oldu. İmparator seviyesi. Yao bağırdı, aynı anda sağ yumruğunu salladı, üzerinde eldiven gibi bir ağ vardı. İkili bir anda çarpıştı. İster siyah balyoz ister Yaohai'nin yumruğu olsun, hiçbirinde herhangi bir dalgalanma yoktu. Belli ki enerjiler aşırı derecede yoğunlaşmıştı, ancak çarpıştıkları anda gümbürtü. İkilinin çarpışması neredeyse güneşe benzeyen kör edici bir ışık yarattı. Sadece çatışma tek başına etrafındaki alanı çarpıtan ultra yüksek sıcaklıklar yarattı. Güçlü ölümsüz enerjiler her yerde şok dalgaları yarattı. İlk olarak aşağıdaki tören salonunu, kraliyet sarayını tamamen yok etti. Şok dalgaları bölgeyi kasıp kavururken aile ve elitlerin hepsi korku içinde bağırıyorlardı. Hepsi ya toza ya da kanlı bir karmaşaya dönüşmüştü. Şok dalgalarına rağmen korku çığlıkları ve acı ulumaları duyulmuyordu. Sarayın 3000 kilometrekarelik bir alanı vardı. Sarayın dışındaki sivillerin hepsi birdenbire sarayın tamamen sessiz olduğunu fark etti, sanki rüzgar ve hava içeriden kesilmiş gibi. Gümbürtü. Sarayın patlamasının ardından bir dalga gibiydi, tüm alan sarsıldı ve bu süreçte tüm yapılar çöpe gitti. Şok dalgaları içlerinde ölümsüz enerjiler barındırıyordu, etraftaki şanssız sektör lordları bile patlayıp dalgalardan ölecekti. Bakın, saray patladı. Saray, ah! Başkent gezegenindeki sivillerin hepsi kabusa benzer sahneyi izlediler, altlarındaki zeminin sarsıldığını hissettiler, hepsi şok oldu. Gezegenin üzerindeki boşlukta Yunmo gezegen gemisi yüzüyordu. Gezegeni tarayın, savaşın tüm görüntülerini burada yayınlayın. Lo Feng kontrol odasına sipariş verdi. Evet. Babata heyecanla itaat etti. 3 boyutlu simülasyon, 9. Ordu lideri Lo Feng, Dylan ve Kasuna ekranı izledi, 2 sahne huzurluydu, bir diğeri ise zaten yarısı harabeye dönmüş bir saraydı. Yaohai'nin çoktan ölmüş olup olmadığını kim bilebilir? Kasuna mırıldandı. Yaohai kesinlikle ölecek. Lo Feng ekrana baktı. Sarayın içinde. Savaş aniden başladı, imparator seviyesindeki ölümsüz Sifan Qi saklanıyordu ve baştan beri gizli bir saldırı yapma şansını bekliyordu. Yaohai'yi engellemek için çok çabalasa da hala o balyoz yüzünden tamamen küle dönmüştü. Hatta onunki bile etleri ve kemikleri tamamen parçalanmıştı. Öğretmen Jeffrey'nin ifadesi büyük ölçüde değişti. Yabancılar, insanlığın önünde kibirli olmaya cesaret ediyorsunuz. Beyaz saçlı yaşlı adamın gözleri yıldız gibi parlıyordu. Lord Longclair, lütfen öğretmenimi kurtarın ve o yabancıları öldürün. Jeffrey acilen bağırdı ve bu sırada 3 güçlü enerji yukarıdan indi, aynı anda başka bir yönden, 3 güçlü enerji şimşek gibi hızla koştu, 6 resmi seviye ölümsüz aynı anda ortaya çıktı. Yıkıntıların arasında koşan 6 resmi seviyedeki ölümsüz. Evet. Jeffrey kükredi ve gökyüzüne doğru koştu. Yabancı, öl. Beyaz saçlı yaşlı adam Longclair kükredi. Gümbürtü. Jeffrey anında resmi seviyedeki ölümsüzlerden biriyle çarpışmıştı. Korkunç ölümsüz enerjiler dalga dalga yayıldı ve zaten harap olan sarayın bir kez daha şok dalgasına maruz kalmasına neden oldu. Evet. Jeffrey'nin ifadesi zorlandı.
Altın bir ışık Jeffrey'nin belinden geçerek onun anında ikiye bölünmesine neden oldu, ardından daha güçlü bir altın ışık indi, kırık bedenine indi ve onu eritti, vücudunun çatırdamasına neden oldu, sürekli eriyordu, sonunda tamamen yok olana kadar. Uzun ciğer. Ölmeden önce Jeffrey'nin kükremesi yıkıntı sarayda yankılanıyordu. Jeffrey asla inanmazdı. O long ciğer ona karşı bir hamle yapacaktı. O beyaz saçlı yaşlı adam havada soğuk bir şekilde gülümsedi, insanlığa ihanet etmeye cesaret edenler ölecek. İnsanlığa ihanet etmek mi? Hepinizin tarafından keşfedilmeyi beklemiyordum. Soğuk sesi, güçlü ölümsüz enerjilerin bir insan silüeti oluşturmak için toplandığı mesafede yankılanıyordu, bu Yaohai'ydi. Yaohai, koşarak gelen pagoda ölümsüzlerine bakmadan önce beyaz saçlı yaşlı adama nefretle baktı. S.O.O. Hızla kaçtı. Kaçmak mı? Sadece vücudunu toplamanı bekliyorum. Eski ses yankılandı, altın zırhlı yaşlı adam anında Yaohai'nin önünde belirdi. Işınlanma mı? Yaohai çığlık attı, yüzü solgundu. Uzakta sessizce sahneyi izleyen beyaz saçlı yaşlı adam Longciğer soğuk bir şekilde gülümsedi, ne aptal, insanlığa ihanet ettikten sonra hayatta kalabileceğini mi sanıyorsun? Sanal Evren şirketinin anlaşmasıyla kaçma şansın olduğunu düşünüyor musun hayatta? Ancak bu sefer, diğer ölümsüz ırklar gerçekten güçlü, aslında bir imparator seviyesi var ve zaten ışınlanmayı serbest bırakabilecek bir seviye. Yaohai, kesinlikle ölecek. Boşlukta. Yunmo gezegen gemisinde, 9. Ordu lideri Lo Feng, Dylan ve Cassina sahneyi izledi, savaşın ilerleyişini gösterdi. Jeffrey çoktan öldü mü? Lo Feng şok oldu, bu kadar hızlı mı? Bir ölümsüzü öldürmek çok zordu. Ancak Jeffrey çok çabuk öldü. Majesteleri. Dylan gülümsedi, Jeffrey daha zayıftı, gerçek seviyedeki ölümsüz bedene ulaşmamıştı. Ve ona saldıran kişi evren ülkesinin Longciğer'iydi, ışık kökeni kanunları ve zaman konusunda uzman, resmi seviyede bir ölümsüz, ışık kökenli kanun savaşçıları doğal olarak arındırma konusunda ustadırlar ve zaman kanunlarıyla birleştiğinde normal bir ölümsüzü kolayca arındırıp öldürebilecek inanılmaz bir güç oluştururlar. Lo Feng başını salladı. Ancak Yaohai'yi öldürmek çok daha zordur. Dylan kaşlarını çatarak ekrana baktı. Yaohai zaten ölümsüz beden seviyesine ulaştı. 9. Ordu lideri ciddi bir şekilde şöyle dedi, hiçliğe indirgenmiş olsa bile, vücudunu yeniden düzenleyebilir, onu öldürebilir, iki yaygın yol vardır, biri tamamen yok etme, ikinci ise ruhun yok edilmesidir. Ancak, o yaşlı Sifan Qi altın boynuzırkı ruh tekniklerinde usta değil, o zaman, onu ancak tamamen yok edebilir. Lo Feng başını salladı. Ölümsüzler, gerçekten ölümsüz beden seviyesine ulaşanları öldürmek son derece zordu. O zamanlar İlkel Kaos şehrinde, o güçlü İlkel Kaos şehri lideri de o iki ölümsüzü öldürmemişti. Elbette, asıl sebep aslında merhamet göstermesiydi, ancak yine de tek avucu zaten korkutucuydu, ölmemelerinin nedeni, ölümsüzlerin ne kadar korkunç olduğunu gösteriyordu. Normal ölümsüzlerin ruh damgaları ve hücre oluşumları henüz tam olarak mükemmel değil, daha sonra birkaç kez daha öldürüp öldürmek bunu sonlandırabilir. Ancak ölümsüz beden seviyesine ulaşanlar, herhangi bir hücre parçası, parçalanmış olsa bile, en ufak bir enerji bile kaybetmeden vücutlarını yeniden şekillendirebilirler. Sadece kaba kuvvete güvenerek ve onları öldürerek, yüzlerce hatta binlerce kez öldürseler bile yine de ölmezler. Aslında onları mühürlemek daha kolaydı. Ruh yok edilmesi Huyan Bo'nun ölme şekliydi. Tüm bedeni hasar görmemişti, ancak neredeyse zehir gibiydi, tüm ruhu istila edilmişti ve zaman geçtikçe ruh izleri parçalanıyordu ve doğal olarak öldü. Ancak böyle bir saldırıyı gerçekleştirmek için öncelikle güç farkının çok büyük olması ve saldırganın ruh saldırılarında usta olması gerekiyordu. Ve yok oluş. Bu tamamen enerji kullanımıydı, düşman ölümsüzünü tamamen sıfıra indiriyordu, bir ölümsüz, hiç enerji olmadan tamamen arıtıldığında doğal olarak ölecekti. Bu yöntem, öncelikle güç konusunda tam bir hakimiyetin olması gerekiyordu, ikinci olarak kullanılan enerji miktarı şok ediciydi. Enerjinin çok fazla kullanılması, kendi enerjisini ciddi şekilde etkiler. Gümbürtü.
Gümbürtü. Ekranda 8 silüet hafif bir silüetin etrafını sardı ve katledildi. Ah! Uluma. Ölümsüz Yehohay etrafı sarılıp öldürülürken uludu, alnındaki kristal görünür bir yeşil ışık yaydı, her yöne ateş etti. Dylan ve 9. Ordu lideri anında şok oldu. Sorun nedir? Lo Feng şok olmuştu. Böcek klanından bir ruh saldırısı tekniği. Dylan vurguladı. Bu tam olarak böcek klanının yaptığı gibi. 9. Ordu komutanı ekledi. Savaş devam etti. Bir imparator seviyesindeki ve 7 resmi seviyedeki ölümsüzlerin çevre saldırıları altında, özellikle de imparator seviyesindeki ölümsüzlerin onu yok etmek için ölümsüz enerjisinin büyük bir kısmını feda etmeye hazır olan yaşlı Sifan Kuyo-i'si varken, Rüya Yeraltı Dünyası İmparatorluğu'nun bu imparatoru Yahoo ölümsüz enerjisi sürekli olarak yok ediliyordu, vücudu yavaş yavaş zayıflıyordu, ta ki sonunda bedeni parçalanırken kükreyene kadar. Tebrikler majesteleri, Yaohai öldü. Onun ölümsüz enerjisi o kadar zayıf ki artık kendini toparlayamıyor. Dylan gülümsedi. Tebrikler majesteleri. 9. Ordu komutanı da gülümsedi. Lo Feng başını salladı. Zaten bir beşi harabeye dönmüş olan başkent gezegenine bakarak, hareket edin, 1,200 milyon hedefe öldürmeye başlayın emrini verdi. Bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.